Arkadaşlar merhaba. Avrupa'da savaş gündemi iyice kızışmaya başladı. Meloni biliyorsunuz Rusya'yı tehdit etti aleni bir şekilde. Polonya da bu tehdide karıştı. Polonya da Rusya'yı tehdit etmeye başladı ki Polonya bence topun ağzında. Daha önce de söylemiştik. Polonya bugün Ukrayna'ya yapılan yardımların güzergahı, hattı durumunda. Polonya bu yardımı kesmeyeceğine göre Rusya'nın hedefi olmaktan da kaçamayacak. Polonya bu tehdidi görmesine rağmen Rusya'yı tehdit etti arkadaşlar. Bakın şöyle söyleyeyim size. e, İtalya Başbakanı Meloni Ukrayna Barış Zirvesi'nde Rusya'nın şartları kabul etmemesi halinde onu teslim olmaya zorlayacaklarını söyledi. Meloni diyebilirsiniz neyine güveniyor? Tabii ki NATO'ya güveniyor arkadaşlar. E, Yani NATO'nun bugün Ukrayna'da tüm varlığıyla Rusya'ya karşı bir güç kullandığını biliyoruz. Belki NATO ordusu değil ama NATO'nun silahları Ukrayna ordusunun elinde oyuncak olmuş durumda. Rusya'ya karşı kullanılıyor. Rusya da bunu biliyor ve bu silahlar Polonya üzerinden özellikle Ukrayna'ya ulaştırılıyor. Dolayısıyla da Polonya'nın Rusya'nın hedefinde olması ihtimali artık kaçınılmaz. Zaten geçenlerde de hatırlarsınız Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vučić bir şeyler söylemişti bu konuda. Demişti ki 3-4 ay içerisinde korkarım bir felaketi yaşayabiliriz. Avrupa içlerine kadar sıçrayan, ilerleyen bir savaşın muhatabı olabiliriz. Balkanlar karışabilir. Sırbistan, işte Kosova meselesi, Bosna meselesi yeniden alevlenebilir. Balkanlarda bir savaş konuşulabilir önümüzdeki günlerde. Bunun akabinde Rusya'nın Avrupa içlerine kadar ilerleyebileceği bir savaşı da konuşabiliriz tarzında minvalinde bir takım açıklamalarda bulunmuştu. Hatta Hakan Fidan'ın da e, bu açıklamadan sonra yapmış olduğu bir açıklaması vardı. Korkarım bir felaketin eşiğindeyiz tarzında yine Vučić'in açıklamalarına benzer. Rusya'nın Ukrayna olan savaşının sadece Ukrayna ile sınırlı kalmayacağını, korkarım bu savaşın Ukrayna ile sınırlı kalmayacağını, önümüzdeki günlerde çok daha büyük bir savaşı, büyük bir yangını konuşabileceğimizi söyleyebilirim tarzında bir şeyler söylemişti hatırlarsanız Hakan Fidan. Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı, eski Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı bunu söylemişti. Anlayacağınız Avrupa büyük bir savaşa gebe arkadaşlar. Meloni'nin de bu sözleri söylemesi yani Putin gibi bir lideri gıcık etmeye yetecektir diye düşünüyorum. Yani Meloni ne yapmaya çalışıyor bilemiyoruz ama açık ve net bir şekilde bu görüşmede barış zirvesinde adına barış denen zirvede Rusya'yı zorla barışa mecbur edeceklerini. Nasıl olacak bu? Silahla yani. Silah vererek değil bizatihi NATO ordusunu kullanmak suretiyle olabilir. Diğer türlüsü şu anda mümkün mü değil. Peki buna karşılık Rusya ay NATO geliyor. Ay ben barış imzalayayım, barış yapayım mı diyecek. Hayır zaten Putin açık ve net diyor ki eğer siz bu şekilde devam ederseniz ben bu savaşı yayacağım diyor. Daha da ötesi NATO olarak bana saldırıya geçerseniz ben bu savaşı Avrupa'ya taşımaktan geri durmamakla kalmamakla birlikte nükleer kartını da yani kitle imha silahlarını da kullanmaktan çekinmeyeceğim diyor. Rusya tarafından gelen açıklamalar bu yöndeydi. Böyle bir savaşın arkadaşlar küresel ölçekte çok büyük etkileri olacaktır. Tabii Türkiye'ye de etkileri olacaktır. Biz başka şeyler konuşmaya başlarız o saatten sonra. Yani dünyada olağanüstü bir hal ilan edilme durumu söz konusu olabilir. Çünkü böyle bir durumda hep 3. Dünya Savaşı üzerinde duruluyor ya. Hayır. Ben 1. Kıyamet Savaşı diyorum buna. Daha önce söylediğim şeyleri bir kez daha tekrar etmiş olmuş olacağım bu sözlerle ama evet, dünyada işler kızışıyor arkadaşlar. Meloni'nin bu açıklamaları sonrası tabii Polonya geri durur mu arkadaşlar? Arkasında bir NATO gücü var nasıl olsa. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da bir açıklama yaptı. Dedi ki Duda, eğer Putin Ukrayna'da Rus askerlerinin topluca ölmesini istiyorsa bu beklentilerin karşılanması için her şeyin yapılması gerekiyor. Ya arkadaşlar, normal şartlarda herkes ya sakin olalım, işte bitirelim bu savaşı falan demesi lazım değil mi? Ben görüyorum ki Polonya'da, İtalya'da, zaten Fransa'da bu savaşı çok istiyor. Çok istekli. Enteresan bir şekilde Macron Rusya'ya haberi ayar veriyor. Hatta Fransız ordusunu Ukrayna'ya göndermeyi falan bir ara teklif etmişti. Hatırlarsınız bunlar konuşuldu. Şimdi de İtalya'da Meloni aynı şeyleri, benzer şeyleri söyleyip Rusya'ya ayar veriyor.
Tabii bu kadar gazı alan Polonya geri durur mu? Duda da tutmuş ne diyor? Ukrayna'da Rus askerlerinin topluca ölmesini istemiyorsa Putin e, gibi bir şeyler söyleyip peşinden de demiş ki eğer Rus askerlerinin toplu bir kıyıma uğramasını istiyorsa Putin bu beklentiyi biz karşılarız diyor. Yani tamam, Polonya ordusu güçlüdür ama Rusya'nın bir kol ordusu kadar diyebiliriz yani baktığınız zaman. Bir ordusu, birinci ordusu kadar diyebiliriz en fazla. Yani Rusya'dan bahsediyoruz arkadaşlar. Çok büyük bir güç Rusya. Arkasına aldığı güç de öyle yabana atılabilir bir güç değil. Çin her şekilde Rusya'nın arkasındayım dedi. Çin'den gelen son açıklamayı hatırlayın lütfen. Rusya ile NATO savaşı söz konusu olursa böyle bir savaşta biz Rusya'nın arkasında olacağımız gibi dünyanın her yerinde işgal başlatırız dedi. Çin'den böyle bir açıklama gelmişti. Çin Rusya'yı koruyor gördüğümüz kadarıyla. Kaldı ki Putin de işte bu Meloni'nin açıklamaları, Polonya'dan gelen Duda'nın açıklamaları sonrası soluğu Kuzey Kore'de aldı. Kuzey Kore'yi en son 2000 yılında ziyaret etmişti Putin. Şimdi yeniden bir ziyaret söz konusu. Bugün ya da yarın gerçekleşecek bir ziyaretten bahsediyorum size. Vietnam'ı da aynı şekilde ziyaret edecek. Yani anlayacağınız şunu söyleyebiliriz. Taşlar artık yerine oturuyor. Saflar belirginleşiyor. Bir dünya savaşının, bir kıyamet savaşının arefesindeyiz artık. Hani yakınlaşıyor, işte az kaldı şu falan, geçelim onları. Bayram gibi düşünün. Arefe günü var, sonra bayram var. Savaşı da öyle düşünün. Savaş var, bir de arefesi var. Şu an arefesindeyiz arkadaşlar. Ve şu anda bu görüşmelerin bu şekilde ilerliyor oluşu da bize bu arefeyi çok net bir şekilde doğrulatıyor. Bu arada bir şey söyleyeyim size. Bugün işte Almanya'dan haberler veren birkaç kişiyi izledim. Onlar da aynı şeyleri söyleyip duruyorlar. Almanya'da olası bir savaş durumuna karşı sığınaklar tartışılıyor bu ara. Almanya biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ordusu dağıtıldı daha doğrusu. Almanya Amerika'nın istediği konumunda bir ülke hali hazırda. Bağımsız diyemeyiz Almanya için. Özellikle de Almanya'da Yahudilerin ve İsrail'in çok etkili olduğunu da biliyoruz. Hal böyleyken Almanya'nın Rusya'ya karşı Amerika ne emrederse onu yapacağını da biliyoruz. Öyle olduğunu da gördük zaten. Ne kadar silah varsa Ukrayna'ya gönderdi. Almanya'nın ambarları boşalmış durumda. Şimdi Almanya ne yapacak? Yeniden bir ordu kurma telaşında. Amerika'nın güdümünde oluyor bunlar zaten. Ve yeni silahları üretme bir çabası var. Ama bunların yanında vatandaşlara da kendi sığınaklarını yapması çağrısı yapılıyor. Bakın bunlar öyle uyduruk haberler değil. Almanya Federal Hükümeti olası bir savaş durumuna karşı senaryolar üzerinde çalışıyor. Der Spiegel dergisinin edindiği bir bilgi bu. Dergide bir uzman, bu konularla ilgili yazılar yazan bir uzman, sığınaklarla ilgili bir yazı kaleme aldı. Almanya Federal Hükümeti'nin sığınaklarla ilgili bir çalışma başlattığını konu edindi. Ve özellikle de bu kişi, bu yazar, uzmanlara dayandırdığı yazısında bodrum katlarında sığınma odalarının hazırlanmasının önerildiğini aktarmış. Federal İçişleri Bakanlığı ve Federal Sivil Koruma ve Afet Yardım Dairesi uzmanları tarafından hazırlanan Spiegel dergisine yayınlanan raporda sivil nüfusun korunması için mevcut koruma konseptlerinin gözden geçirilmesi gerektiğine vurgu yapılıyor. Rapora göre mevcut büyük sığınaklar artık savaş durumunda halkı korumak için yeterli değil. Bu nedenle vatandaşların kendi önlemlerini almaları gerekiyor. Haziran ayında federal eyaletlerin İçişleri Bakanlarının görüşmeyi planladıkları modern sığınak konseptinin geliştirilmesine ilişkin durum raporuna göre Almanya'da askeri bir saldırı durumunda büyük sığınaklar yeterli koruma sağlamayacak. Şu anda Almanya'da mevcut sığınak kapasitesi 470 bin. Uzmanlar mevcut 2000 kamu sığınağından sadece 579'unun hala faal olduğunu, bu sığınakların sadece 470 bin kişiyi barındırabildiğini ifade ediyor. Ancak bu sığınaklarda günümüz silah sistemlerinin hassasiyeti ve etkinliği nedeniyle yeterli koruma sağlayamıyor. Raporda büyük sığınakların yerlerinin genel olarak bilindiği, olası saldırılarının hedefi de olabileceği ifade ediliyor. Bu nedenle uzmanlar kişisel bodrum katlarının geçici olarak sığınaklara dönüştürülmesini öneriyor. Zemin seviyesinin altındaki odaların veya binaların içindeki odaların bazı tehlikelere karşı koruma sağlayabileceği ifade ediliyor. Bodrum katlardaki basit güçlendirme önlemlerinin teknik uzmanlık gerektirmeden
gönüllü olarak da yapılabileceğini aktarıyor. Ev sahiplerine bodrum pencereleri ve açıklıkların geçici olarak kapatılması öneriliyor. Amaç, mümkün olan en fazla sayıda yapısal kendini koruma odası oluşturmak, geri kalan sığınakların özellikle metropol bölgelerde koruyucu bir seçenek olarak hizmet vermesini sağlamak deniyor ilgili yazıda değerli arkadaşlar. Anlayacağınız, Alman Bakanı'nın açıklamalarını da dikkate alırsak bunu da ifade edeyim. Alman Bakan kim? Alman Bakan hangi bakandan bahsediyoruz? Alman Savunma Bakanı'ndan bahsediyoruz arkadaşlar. Boris Pistorius Der Tagesspiegel gazetesine konuşmuş ve demiş ki bu yakınlarda Putin'in bir gün bir NATO ülkesine saldırabileceğini hesaba katmak zorundayız. Uzmanlarımız 5 ila 8 yıllık bir süre içinde Rusya'dan bir saldırı olabileceğini belirtiyor demiş. Bu arada ben bu yazının tarihine de bakayım, yanlış bir bilgi vermiş olmayayım. Bu yazı arkadaşlar çok da eski bir yazı değil. 5 ay önce kaleme alınmış bir yazı bu. Alman Savunma Bakanı 5 ay önce hangi gazete? Der Tagesspiegel gazetesine konuşmuş ve muhtemelen birçok yere konuşmuştur da orada yayınlanmış bu haber ve demiş ki Rusya öyle ya da böyle, yani 3-5 yıl içerisinde bir NATO ülkesine saldıracak. Bu da tabii ki Avrupa'da Rusya ile çok büyük bir savaşın startını verecektir demiş. Pistorius ayrıca Fransa'nın nükleer caydırıcılığına atıfta bulunarak, unutmayın arkadaşlar, Fransa nükleer silah sahibi bir ülke. Rusya'ya karşı kullanmaktan da geri durmayacak kadar da cesur bu ara. Amerikalılarla nükleer kalkanımız var. Fransızların da Force de Frappe var. Eğer böyle bir tehdit söz konusu olursa Avrupalılar olarak bununla birlikte mücadele etmeliyiz, diyor. Rusya, Belarus sınırında alarm durumuna geçilmiş, sığınaklar inşa ediliyor. Arkadaşlar, Almanya özelinde aktarıyorum bunu. Baltık ülkeleri Ukrayna işgali sonrası artan güvenlik endişeleri nedeniyle peş peşe kritik adımlar atıyor. Uzun zamandır aslında bu hazırlıklar vardı. Hızlandırılmış bu adımlar. Estonya, Letonya ve Litvanya bazı anlaşmalar imza atmışlar birlikte. Bu üçlü ülke bir takım anlaşmalar imza atıp bu anlaşma kapsamında Rusya, Belarus sınırındaki savunmayı güçlendirmek adına, arkadaşlar 5 ay öncesinin haberi bu. Bakın özellikle bunu aktarıyorum size. O zaman başlamışlar. Çok hızlı bir şekilde bu hatta savunma amaçlı sığınaklar ve savunma tesisleri inşa etme kararı almışlar. Yani aslına bakarsanız Avrupa ile Rusya arasında yaşanacak muhtemel bir savaşın hazırlığı çoktan yapılıyor zaten. Yapılmış, başlamış ve şu an gelinen noktada Almanya vatandaşlarını kendi binalarının o zemin katlarındaki, bodrum katlarındaki sığınakların güçlendirilmesi, savaşa hazır duruma getirilmesi noktasında uyarıyor. Bunu görüyoruz. Yani demem o ki değerli dostlar, Avrupa büyük bir savaşa gebe, öyle bir savaşın tam ortasında kalmak ya da kalmamak. Tabii bizi izleyen değerli Türk kardeşlerimiz, Türk dostlarımız, bu yayını Türkçe olarak izleyen ya da altyazılı başka dillerde izleyen kıymetli dostlarımız. Öyle bir savaşın ortasında kalmak ya da kalmamak. Bir tercih meselesi. Görünen o ki eğer Rusya ile Avrupa arasında bir savaş patlak verirse Almanya'dan ve başka Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye doğru bir göç dalgası yaşanacak. Görünen o ki, aynı kelimeleri bir kez daha kullanayım, önümüzdeki yıllarda Orta Doğu'dan çektiğimiz bu göç dalgasının bir benzerini Avrupa'dan da çekmek durumunda kalabiliriz arkadaşlar. Allah sonumuzu ailesin. Her yayının sonunda bunu söylemeye çalışıyorum. Bir satranç oyunu oynanıyor ve bu oyunda piyonlar var, şah var, mat olmak da var. İşte o yüzden bizi yönetenlerin bu konuda arkadaşlar bildirim havasından çıkması gerekiyor. O yüzden siyasi uzlaşı çok önemli ülkemizde. O yüzden bizi idare eden siyaset mekanizmasının kesinlikle bir uzlaşı içinde olması, bu kültüre ulaşması gerekiyor. Çünkü biz önümüzdeki zamanlarda ekonomiyi konuşmayacağız, eğitim şunu bunu konuşmayacağız. Görünen o ki Avrupa'da olası bir savaş patlak verirse biz bu savaştan nasıl en az yara alarak, en az hasarı alarak kurtuluruz? Bir taraf seçmek zorunda kalacak mıyız? Bu savaşın içinde olacak mıyız? Gibi sorular
Bunları çoğaltabileceğiz önümüzdeki günlerde, öyle görünüyor. İşte o yüzden de bir siyasi uzlaşının ülkeye hakim olması gerekiyor. Dışarıda savaş, içeride siyasi kavgayla biz bu savaştan çok yara alırız. Allah korusun değerli dostlar. Tekrar görüşeceğiz.